Kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere evde balon gibi yumuşacık bazlamalar nasıl yapılır tüm püf noktaları ile paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi yapımına geçelim. Öncelikle hamurumu yoğurmakla işe başlıyorum. Bunun için yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı da toz şekeri alıp sıvıları güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm ise klasik su bardağı 200 ml'dir. Sıvıları karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Fakat yine de kontrollü ekleyin, farklılık gösterebilir. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip şimdi hamurumu güzelce yoğurmaya geçiyorum. Ve hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur olarak yoğurdum. Bazlamamızın önemli birinci noktası hamurumuzun yumuşak olmasıdır. Hafif yapışıyor olsun, hiç tereddüt etmeyin. Ve güzelce mayalanmış olması gerekiyor. Bu işlemi de yine sıcak bir ortamda mutlaka yapmış olmamız gerekiyor. Benim hamurumda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı ve un serpmiş olduğum tezgahın üzerine alıyorum artık. Hamurum ne kadar yumuşak ve ne kadar yapışkan bir hamur sizler de görüyorsunuz. Ara ara yapışmalar oluyor. Ama endişe etmeyin. Bu bazlamamız için güzel bir hamur elde ettiğimizin göstergesidir. Zaten undan da faydalanıyoruz. Un ile hamuru toparladıktan sonra 8 eşit bezeye bölüyorum. Boyutlarını birazcık daha büyük veya daha da küçük yapabilirsiniz. Ben mandalina büyüklüğünde ayarladım ve üzerini kapatıp bir 10 dakika tekrar dinlenmeye bırakıyorum. Burası da yine önemli bir nokta. 10 dakikanın sonunda başlıyorum bezeleri tek tek açmaya. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde yine undan yardım alarak hamurumu açıyorum. Çok ince yapıda açmayacağım. Tatlı tabağı büyüklüğü yeterli olacaktır. Tüm bezeleri açıp hazır edeceğim. Daha sonrasında diğer işlemler için devam edeceğim. Tüm bezeleri açtıktan sonra ben iç malzemesi olarak rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Bolca kaşar peynirinden hamurun orta kısmına yerleştiriyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz bu arada. Ben en kolayını hazırladım. Ve şimdi hamurun üst kısmını güzelce kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi büzdürerek güzelce kapatıyorum. Tekrar düzeltiyorum ve eski beze haline getiriyorum. Bu işlemi de mutlaka güzel yapalım ki daha sonrasında hamurun ağzında açılma olmasın. Pişerken peynirler erir, tavaya yapışır ve güzel bir sonuç olmaz. Tüm hamurların iç malzemesini yerleştirip ağzını güzelce kapattıktan sonra kenara aldım ve bir bezeden başlayarak tekrar açma işlemini yapıyorum. Yine gördüğünüz gibi hafif un serpiştiriyorum. Çünkü hamurumuz oldukça yumuşak ve yapışkan dokuda bir hamur. İster merdane ile, ister oklava ile, dilerseniz eliniz ile de açabilirsiniz. Çok fazla ince açmayacağız bu aşamada da. Yine orta kalınlıkta bir hamur olarak açacağım. Tüm bezeleri açacağım. Kenara hazır edeceğim. Ondan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Mutlaka bu şekilde uygulayın. Burası da farklı bir püf noktasıdır. Çünkü hazırladıktan sonra hem biri pişene kadar diğer bezelerimiz yine bir mayalanma işlemi geçirmiş olacaktır. Hem de bekleme süreniz olmayacaktır pişirirken.
Tüm hamurları açıp hazır ettikten sonra yanmaz yapışmaz düz bir tavayı ocağımın büyük gözüne aldım ama ısı derecesi en düşük ayarı. Isınan tavayı bir miktar sıvı yağ ile yağladım. Fırça ile her tarafına güzelce sürdüm. Daha sonrasında ilk açmış olduğum bazlama hamurunu tavanın içerisine aldım ve alır almaz da üzerine tekrar yine fırça ile her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ sürüyorum. Söylediğim gibi çok yüksek ısıda değil, kısık ayarda ocağımın büyük gözünde yavaş yavaş pişiriyorum. Kabarmaya başladıktan sonra hemen diğer yüzünü çeviriyorum. Ve diğer tarafının da birazcık kızarıp böyle kabarmasını bekliyorum. Videomun bu kısmını hiç kesmedim. Sizler için hamurun nasıl kabardığını böyle direkt görmenizi istiyorum. Balon gibi nasıl şişiyor gördüğünüz üzere. Anlatmış olduğum tüm detaylara uyarak sizler de balon gibi yumuşacık, pamuk gibi, mis gibi bazlamalar yapabilirsiniz. İki tarafını da güzelce kızartmış olduğum bazlamamı artık ocaktan alıyorum. Hemen hızlıca sizlere bir tane daha göstermek istiyorum nasıl pişirdiğimi. Tavamı ilk başta yağladığım için artık daha tavayı yağlamıyorum. Sadece hamurun yüzeyini yağlıyorum. Tüm hamuru aynı şekilde pişirip bitiriyorum. Ve pamuk gibi yumuşacık bazlamalarım artık pişti, servise hazır. Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Sizlere pamukluğunu, dokusunu en yakın şekilde göstermek istedim. Hatta boş olarak da pişirebilirsiniz. İç malzemesi kullanmadan da pişirebilirsiniz. Daha sonrasında ara katmanını açıp istediğiniz kahvaltılık malzemeleri içerisine doldurup tüketebilirsiniz. Bu balon gibi yumuşacık bazlamaları vermiş olduğum püf noktalara uyarak mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ara katmanın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Videomu da kanalımı da sevdiğiniz tüm sevdiklerinizle veya sosyal medya ağlarınızla da herkesle paylaşabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde de abone olabilirsiniz. Sizin benim arkamda olduğunuzu bilmem, inanın bana daha çok güzel bu videoları çekmem için zevk ve şevk veriyor. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.